Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda blok kodlamayla mobil uygulamalar yapabileceğimiz App Inventor'a giriş yapacağız. Şimdi önce Google üzerinden arama yapıyorum. App Inventor'ı aratıyorum arkadaşlar. MIT'nin bir geliştirdiği uygulama buradan. MIT App Inventor diyorum. Create Apps tıklıyorum arkadaşlar. Mail hesabı üzerinden giriş yapacağız. Şimdi açılmasını bekliyorum. Oturum açabilmeniz için mail hesabınızın olması gerekiyor. Burada arkadaşlar evet, hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi önce bir tanıyalım uygulamayı. Ondan sonra basit bir uygulamayla da arkadaşlar giriş yapalım. Proje kısmında arkadaşlar yeni proje oluşturabileceğim, projeleri dışarı aktarabileceğim bir bölüm. My Proje diyerek daha önce yapılmış projelerimi görebiliyorum. Buradan herhangi bir projeyi silebilirim arkadaşlar. Mesela buradan seçtiğim bir projeyi Move to Rush diyerek çöp kutusuna taşıyabilirim. Hatta yapalım bunu. Daha sonra buradan VF Trash'tan da tekrar geri getirebilirim. Restore edebilirim veya silebilirim arkadaşlar. Yine bu My Proje kısmında var olan bir projeyi açıp bu proje üzerinde düzenleme yapabilirim. Bu şekilde. Ya da arkadaşlar New Proje diyerek yeni bir proje başlatabilirim. Buradan kaydedebilirim. Dışarı aktarabilirim. Bilgisayardan bir projeyi içeri aktarabilirim arkadaşlar. Şurada Cave Store özelliklerine daha sonra değineceğiz. Arkadaşlar bu bizim özellikle Android Play Store'a yüklerken kullanacağımız bir özellik. Bunlardan da bahsedeceğim. Yani genel işlemleri, dosya işlemlerini yaptığımız bölüm diyebiliriz. Şuradan arkadaşlar Connect kısmından bunu çalıştıracağız. Şimdi projeyi emülatör yardımıyla da test edebiliriz arkadaşlar. Bilgisayarımıza emülatör kurarak ya da doğrudan telefonumuza da aktararak test edebiliriz. Bundan sonra göreceğiz arkadaşlar. Buradan projeyi APK'ya dönüştürebiliriz arkadaşlar. Bu sayede projemizi gerek Play Store'da gerekse kendimiz internette paylaşabiliriz. Başkalarının kullanmasını sağlayabiliriz. Ayarlar ve yardım bölümü var. Şimdi ben yeni bir proje oluşturuyorum arkadaşlar. Genel itibariyle bu menüler bu şekilde. Dilimizi şuradan değiştirebiliriz. Ben İngilizce'de devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü Türkçe yaptığım zaman yani şu bloklar burada kodları yazacağımız kısımda benim alışık olmadığım şekilde Türkçe'ye çevriliyor. O yüzden ben orijinal kodlarıyla İngilizce üzerinden anlatımı yapacağım. Projeye New Proje diyorum. Proje ismini yazarken dikkat ediyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Boşluk bırakmıyoruz. Sadece alt tireyi özel karakteri olarak kullanıyoruz. Mesela ilk uygulama diyeceğim. Bakın boşluk bıraktığım anda zaten etraf kırmızı oldu. Bana uyarıyı veriyor arkadaşlar. İ harfinde de zaten büyük yazdığım için İngilizce'de büyük i olmadığı için arkadaşlar hata verdi. Bakın I yaptığımda o sıkıntı gitti. Veya küçük harfle yazıyorsam da i olarak yazıyorum. Alt tire proje diyorum. OK dediğim zaman arkadaşlar şimdi projem açılıyor. Şimdi arkadaşlar burada kullanıcı arayüz elemanları var. Ve diğer bütün özellikleri burada ekleyeceğiz. Mesela buradan düzen tasarım kısmını yapacağız arkadaşlar. İşte sensörlerimizi buradan kullanacağız. Çizim elemanlarımızı buradan alacağız. Veya sosyal medya ile ilgili kullanacağımız özellikler burada. Bunları yeri geldikçe göreceğiz arkadaşlar. Yani sürükle bırak yardımıyla da mesela bir buton bırakalım. Bu da bizim ekranımız. Simülasyon yapacağımız ekran. Bu ekranın büyüklüğünü şuradan değiştirebiliriz arkadaşlar. Tablet veya telefon şeyine göre. Telefonda kaldığı zaman buradan da yine değiştirebiliriz. Özellikleri buradan bırakarak sürükle bırak yaparak form elemanlarını user interface'i arkadaşlar projemize ekleyebiliriz. Bakın eklediklerimiz buraya geliyor. Buradan silebiliriz. Delete diyerek bakın silebiliriz. Ya da isimlerini şuradan değiştirebiliriz. Programlama bilen arkadaşlar Properties kısmını bilecek. Buraya attığımız arayüz elemanlarımızın bakın burada özelliklerini değiştirebiliriz. Mesela buton kısmına gelip bunun text özelliğini mesela başla yapalım.
Bakın burayı başlı olarak çevirebilirim ve fontunu mesela değiştirelim ve arka plan rengini değiştirelim. Background color forma tıkladım arkadaşlar bakın. O yüzden ekrana form demeyelim de screen. Screen'in özelliğini değiştirdim şu anda. Bir de butona tıklayalım. Butonun arka planını değiştirelim. Yani şuraya tıklayarak screen'in, buraya tıklayarak da butonun özelliklerini şuradan değiştirebilirsiniz. Ya da şuradan da bakın az önce screen'e tıkladım. Ekranın rengini değiştirdim. Şimdi butona tıklıyorum arkadaşlar. Butonun buradan background color'ını değiştirelim. Onu da şu şekilde yapalım. Yazı özelliğini değiştirelim. Gibi. Bakın bu şekilde nesnelerimizi yüklüyoruz. Tasarımımız bittiği zaman arkadaşlar, tasarımımızı yaptığımız zaman kodlama kısmına şu blocks bölümünden geçeceğim. Kodlarımız burada kategorik olarak ayrılmış. Eklediğimiz form elemanları da aşağıya otomatik olarak geliyor zaten. Buralarda arkadaşlar görebilirsiniz. Onlara ait kodlar da buraya geliyor. Sürükle bırak yardımıyla bu kodları kullanabileceğiz. Şöyle tutup bu şekilde bıraktığımız zaman arkadaşlar kodlarımızı kullanacağız. Hata ve uyarıları burada veriyor. Kodlarımızda bir hata varsa, bu kısım uyarı varsa bu kısmı dikkate alacağız. Şimdi uyarılarda arkadaşlar çalışmasına mani bir durum yoktur ama hata olduğu zaman uygulamamız çalışmayacaktır. Silmek için çöp kutusuna götürebiliriz. Sağa tıklayıp arkadaşlar delete diyebiliriz veya klavyemizden delete de diyebiliriz. Yine buradan çoğaltabiliriz arkadaşlar. Diğer özellikleri de kullanabiliriz. Ekran boşaldığı zaman bazen hiçbir şey kalmadığı zaman uyarı veriyor. Bu şekilde kaydedilsin diye. Arkadaşlar aynı şu şekilde burada boş halde de kaydetmesine izin verebilirsiniz. Kod yazarken şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ben buton 1 ile ilgili kod yazacağım. Bakın boştayken klavyeden yazmaya başladığım zaman direkt kodlar burada listelenmeye başlıyor. Buradan alıp getirebilirim. Bu şekilde kodlarımı yazabilirim. Yaptığımız uygulamayı da şuradan Connect'ten çalıştırabiliriz arkadaşlar. Şimdi basit bir uygulama yapıp ilk uygulamamızı yapmış olalım. Görmüş olalım. Şimdi Designer kısmına geçiyorum arkadaşlar. Bakın mesela butonu siliyorum. Şöyle. Bir tane sensör ekleyeceğim arkadaşlar şuradan. Accelerometer sensör. Şurada bakın bunların ne işe yaradığını üzerine gelip görebilirsiniz arkadaşlar. Bu non-visible yani gözükmeyen bir komponentmiş. Hatta seçimi Türk diline çevir diyerek buradan okuyabilirsiniz de. Yani bir iğme sensörü gibi arkadaşlar sarsıntıyı fark ediyor. Yani ben telefonumu sarstığım zaman ekranın renk değişmesini sağlayan bir uygulama yapacağım. Bu sarsıntıyı da benim için bu sensör algılayacak. Bunu getiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle hatta şunları kapatalım. Bu sensörümü şunun üzerine bırakıyorum. Şimdi az önce butonumuz burada gözükmüştü. Ama accelerometer sensör yani sarsıntı sensörü diyelim. Burada gözükmeyecek arkadaşlar. Bunlar görünmeyen komponentler. Şimdi bunu ekledikten sonra kod kısmına geliyorum. Bakın. Sensörümü alıyorum arkadaşlar. Üzerine tıklıyorum. Onunla ilgili komutlar açıldı. Diyeceğim ki sallandığı zaman, sarsıntı hissettiği zaman when accelerometer sensor nokta shaking dedim. Yapmak istediğim şey arkadaşlar ekranın rengi değişsin. Ekranın rengi değişeceği için mesela screen'e tıklamam lazım. Screen'le yani ekranla ilgili kodları görmem gerekiyor. Burada da arkadaşlar set ayarla demek. Background color'ını ayarlayacağım. Set screen background color. Bunu alıyorum. Şimdi arkadaşlar istediğim bir rengi şuradan verebilirim. Mesela sarı olsun diyebilirim. Veya buradan rengi değiştirebilirim. Ama ben daha farklı bir şey yapacağım. Ekranın rengi rastgele gelsin arkadaşlar. Bir liste oluşturayım. O listeden rastgele gelsin. Kodlama bilen arkadaşlar dizileri bilecektir. Bu kısım dizilerle ilgili olan yani liste tanımladığımız kısım arkadaşlar. Şimdi ben buradan rastgele bir liste oluştur diyorum. Rastgele bir listeden seç diyorum. Rastgele bir listeden seçecek ama buraya da listeyi oluşturmam gerekecek. Olmayan bir listeden seçim yapamayacağı için. O yüzden de buraya da bir make list diyeceğim. Bakın mantık şu arkadaşlar. Arka plan rengini seç. Nereden? Rastgele listeden. Peki rastgele listelerde şurada. Make listle o listeyi oluşturuyorum. Bakın buradan şu ayar kısmından genişletebilirim arkadaşlar. Şuradan renk sayısını arttırmak için item ekleyebilirim veya azaltabilirim. Görüyor musunuz? Ben burayı biraz arttırıyorum.
Şimdi arkadaşlar Colors'tan buraya artık renkler ekliyorum. Kırmızı. Hatta bunu duplicate yaparak çoğaltabilirim. Ve renkleri değiştirelim. Şimdi artık kodlamamız bitti. Herhangi bir hata yok. Connect deyip arkadaşlar emülatöre gönderebilirsiniz. Bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. Ben sonraki videolarımda genelde bunu kullanacağım. Ve iCampaign'in diyerek de arkadaşlar telefona aktarabilirsiniz. Şimdi burada hatta şunu da göstereyim. Bu yükleyip APK diyerek de APK dosyasına dönüştürebilirsiniz. Şimdi ben buradan iCampaign'in diyeceğim. Bakın şu QR kodu telefonunuzda okutmasınız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de yine telefonunuzda bir uygulama olması gerekiyor. Şöyle ben burada yazayım. Şeyi görün arkadaşlar, en azından resmini, nasıl uygulama ismini. Bakın Play Store'dan indirebileceğiniz şu uygulama arkadaşlar. Bakın bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Şu gördüğünüz şekilde bakın Scan QR kod diyerek de o kodu okuttuğunuzda telefonunuza aktaracak. Ben şimdi kendi telefonumdan uygulamayı açıyorum arkadaşlar. QR kodu okutuyorum. Okumaya başladığında burada aktarım başlıyor zaten. Şuradan arkadaşlar istersek iptal edeceğimiz zaman da reset diyerek de kapatabiliriz. Şu anda ben ekranımı salladığım zaman evet, ekranda rengin değiştiğini görüyoruz. Bir sonraki videomuzda daha farklı uygulamalarda görüşürüz arkadaşlar.